Zontest'te RKS RZ250S karşılaştırma videosu için buluşma noktasına geldik. Evet, buralarda bir yerdeler. Evet, buradalar. Atla. Yok, koyarım buraya. He? Nasılsınız? İyilik senden beyefendi. İyi. Nasıl görüşme? Vay, adamın kamerası da var. Hocam nasılsın? Evet, video çekmeye geldik bugün. Çek tabi. Ama bunlar şeyci. D olanlar. Ha, biliyorum. Test buluşmasından bir kare çeksen öyle de. Evet, Zontest'ler, Üsküdar. Şunu alayım da. Sıkıntı yok abi. Evet. Şimdi RKS'ye gidiyoruz çekime. Evet abi, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Çok güzel dostlar, güzel insanlar. Senin gibi güzel bir motorcu kardeşimizle, motor duayen insanlarla tanışmaktan gurur duyuyoruz. Eyvallah abi, sağ ol, teşekkür ederim. Ben de bilmukabele. Çok Evet güzel abi, insanlar. çiçek açan abimiz burada. Her yerde bekleyip bedel ödenecek. Sonsuz yollar, özgür rüzgarlar, iki teker gezgin yollarda. Birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın. Sonsuz macerada kayboluyoruz. Haydi gel, gel yanıma. Bu huzurlu yolda beraber olalım. Birlikte. Sen kadar. Ben gönderebilirim. İki kere Bursa yaptım artçıyla. Sonra Kuşadası, Ayvalık, Marmaris, İzmir, gezdim. Yani biz şöyle eleştireyim dedim, istiyorum biraz. Yani gerçekten. Sadece sele aldım küçük o kadar. Onun haricinde. Orada bak abi öyle. Yani iki güzellik yani olmuyor. Şunu ben artık çıkaracağım ya çünkü terletiyor. Çıkar abi. Çantam var, tık çantam. Dursun ya. Şurada. Evet, dursun, bir şey olmaz. Anahtar. Ha. Anahtar 350. Evet, Zafer abi. Şimdi ben anahtardan başlayayım. Bizim anahtarla bu bir değil. Bir dakika, benim yedeğim vardı, onu çıkarayım. Bu 350E'lerin ilk çıkanlarındaki gibi. Ben bantladım bu arada, düşürdüm pilini. Bu seninki zaten. Bu bizim Zontest'in. Aynısının ama şurada pil yuvasının olduğu yer daha farklı. Neyse, pilini sökmeyeyim şimdi. Muhtemelen aynı şey pil. Yok, pili biraz daha büyük olanlar. Muhtemelen daha kolay bulunlar. Neyse. Şimdi ben aynı olan yerlerden başlayayım. Buraların hiçbir yerinde değişiklik yok. Hepsi aynı. Kaliperler, ön panjur, far, her şey aynı. Her şey aynı. Sen de istersen Tuncer Evet. yakından bak. Zaten şöyle radyatör
su koyma haznesi, koruma plastik, aynı koruma plastik, radyatör haznesi, amortisör maşa aynı, çamurluklar aynı, fren disklerine kadar şöyle aynı. Şimdi Kasa olarak aynı gözüküyor ama arkada biraz işler değişecek şimdi. Yavaş Şöyle. yavaş gidiyoruz. bunlar sanırım yedek parçaları tüketene kadar Hı hı. aynı şeyi kullanmış. Hı hı. Birden değiştiğini düşünüyorum ben el. O yüzden Tabii büyük bir çoğunluk öyle. Sanırım onlar plastik mi, döküm mü? döküm olabilir ama Bu RZ 250'nin pütürlü biraz. Başka bir değişiklik yok. Buralar yine zontes. Tuncel istersen Tamam. şunları da buradan oraya da geç istersen. tabii. Bu Şöyle. aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şöyle dediğimiz gibi fren kısmı bu. Bakın bunun metal böyle parlak. Evet. Ama sanki bu böyle plastik gibi. Gibi ama olmayabilir. Çok Ya hafif bir döküm olabilir. Döküm olabilir. Onun haricinde her şey aynı. Bura El aynı. freni, göstergeler aynı. Aynı. Buralar aynı. Sele altı aynı. Her şey aynı. Her şey. Akü koyma yeri, sigortaları. Evet. Bu arada bu akünün o abiye söyleyelim, bu şeyi takacak. Bu akünün Akü bir yerinden tane çıkar, takılsın. şöyle bir tane bunun bir lastiği var. Şu Sabitlese takır tukur yapar, Lastiği var soket onun böyle. yerinden çıkıyor sonra yolda Tamam. giderken. Her şey aynı. Şimdi gelelim Tuncay, buradan başlayalım mı? Tamam, Gel biraz. başlayalım. Evet. Değişik olan. Şimdi Tamam. ben 350D'de Zontes 350D'de bu kare şimdi göstereceğiz ve bu bütün halinde, egzozu koruma tamamen bütün halinde. Evet, doğru. Burada iki parça yapmışlar. Burada bende 1.5, burada 1.7. Bendeki bunu filtreyi değiştirdiğim zaman oluyor. Bunda da filtre yok, onu da göstereceğiz. Tamam. Filtrenin yerine yağ Yağ süzgeci süzgeci koy. var. Evet. İki parça dedik. Egzoz bu 350D'de, Zontes 350D'de kare. Bunda RKS'nin değiştirdiği, almış olduğunda yuvarlak. Gel abi seninkini göster şimdi. Aynısını buraya geçelim. Şimdi bu Kare. Zontes 350D'nin evet. Kare. Kare evet, egzoz kare. Egzoz koruması tamamen sona kadar bütün. O öbüründe burayı da koruyor, böyle iki parça. 1.7 yazıyor bunda, diğerinde bunda da 1.55. Ben filtreyi değiştirdiğim zaman onunla aynı litreyi alıyorum. Evet, doğru. Dolayısıyla bunda filtre yok. Bunda filtre var. Peki 250 cc blok bunda. Evet. 350 cc blok. Normalde daha fazla yağ alması lazım. Tamam. Benim zannımca bu filtresiz, ben servisinden öğrendim. Hı hı. Filtresiz yağ koyma ölçüm Evet, demişti. olabilir. Yok öyle dedi. Tamam. Eğer filtreyi değiştirirsen 250 milim daha koy demişti. Dolayısıyla şeyler örtüşüyor. Ama filtre yok, onu söyleyelim. Bunda filtre yok. RKS'nin almış olduğunda filtre yok. Bunda filtre var. Onu da göstereceğiz. Evet. Şimdi varyatörün olduğu yerde, bizimkinde buralarda şeyler yok, vidalar yok. Değişimi orada gösterelim istersen. Buralar Tamam. değiştirmişler. Hemen oraya da bakalım. Tamam. Bizimkinde vidalar yok buralarda. Evet, vidalar Bunların yok bunda. altında var vidalar. Evet, alt kısımda var. Şuralarda var. Bir de bu varyatör bütün. Bütün. Bizdeki bütün. Evet. Zontes'teki. Aynen. Şimdi filtreyi göster Tuncel. Evet. Bak benim Filtre. filtre burada. Gelin bir de ona bakalım. Onun filtre yeri bloğun kapalı şu anda. Kapalı, yani filtre yok. Büyük bir çanuk Burada süzgeç var. süzgeç var muhtemelen. Sizin pulsiyondaki Aynen. gibi. Süzgeç var. Süzgeç var. Şimdi egzozu tamam dedik. Amortisörde bir şey dikkatimi çekti. Bizim amortisör ayarlarında yukarı kaldırıp elimizle çevirebiliyoruz. Evet, tamam, doğru. Onu sanırım biraz daha kolay olsun diye bunda bizim Onur'un tabiri diğerle Deli Emin'in Deli Emin. ayar yaparken gösterdiği yerde bu. Evet. Bunda sanırım buraya alyanı taktığımızda daha rahat çevirebilirim de. Ama ben elimle kendiminkinde şurada yukarı çekip çevirebilmiştim. Evet. Ama çok bir şey değil. Aynı yani. Sadece şuraya bir alyan eklemişler. Alyan takmıyorum. Bu değişikleri söyledik. Egzoz bütün dedik. Hı hı. Şimdi zaten gidişine bir kalkışına bakacağız. Bir de performansına bakacağız. Yani rodajda olduğu için tabii yüklenmeyeceğiz Tabii ama rodajda olduğu için şey deneyeceğiz. Yani Kısa böyle mesafe. kalkışlarda falan Aynen. filan o performansa bakacağız. Onun haricinde lastikler, şunlar bunlar. lastikler aynı, fabrika çizgileri de aynı. Dediğim gibi belli bir yedek parçaları tüketene kadar
her şeyi aynı kullanmışlar. İsim, bakın Tabii, buradaki markalar falan hepsi aynı. Blok değişmiş, egzoz değişmiş. Evet, egzozla blok bence farklı. Aslında blok aynı olabilir. Bak yağ filtre haznesi aynı. Ama daha orası küçücük. Ha, o da farklı evet. Evet, küçücük. Şimdi Ekranlarda değişiklik var mı? yok. Ben onları inceledim. Ben ekranıma çok iyi hakim Bu olduğum bizim için ekranımız. hakim olduğum için birebir aynısı. Yok, aynısı. Menülerde değişiklik var mı Yok sence? yok. Yok. Şimdi Zafer abi Zontes kullanıcısı olduğu için Geçen ekranını yıl- çok iyi biliyor. O yüzden iki ekranı karşılaştırmıyoruz. Çünkü geçen yıldan beri kullanıyorum. Aynı şeyleri ezberledim. Aynısı. Yok, aynısı. Aynı, ekran aynı. Ya aslında görünürde kasa, hazne hepsi aynı. Depo kapağı da aynı. Evet evet. Gözler aynı. Yani Yok, gözler ben, aynı. Ben sadece zaten tahmin ediyordum. Blok ve egzoz korumasının ve egzozun tipinin haricinde bir Farklılık olduğunu değil mi? Evet. Onun haricinde düşünmüyordum. Ama Zaten sanki bunları- bu hazneyi söksen arkadaki sanki böyle aynı blokmuş gibi gözüküyor biliyor musun? Evet. İşte bir filtre yeri yok orada. Çalıştırdık. Ben Gayet- şunu cebime Ya yavaşlık var değil mi tepkimede? Kesinlikle Bak var. mesela o kükreme yok. Yok bak mesela ben bu kadar yaptığımda hopluyor. Onu da göstereyim. Evet, Bak, tamam. Bak, şu kadar da ben hopluyorum. Buradan şey anlıyoruz. Blok şeyin daha düşük olduğunu. CC Gücünün. CC gücü yüksek. Ben şimdi tutuyorum bak. Bir dön gel. Yok, bak Dikkat et. tepkime zaten yavaş. Tamam bir dön gel. Evet abi dinleyelim seni. Dönüp geldin. Kesinlikle tepkimeler aynı değil. Değil. Yani CC'nin mümkün değil. Demin Aynı arkadaşa gösterdim. Senin motoru çalıştırdım. Kendisi hart sesi duydu torku. Dedi bambaşka abi bu dedi. Güç kes. Ya ben bir yıldır kullanıyorum. 6000'e yaklaştım. Uzun yol deneyim sen de biliyorsun. Şehir Tabii. içi uzun yol deneyimlerim var. Tabii. Kesinlikle aynı değil. Şöyle olabilir. Arkadaşlar da burada bunu gömüyor algılamasın. Bunu kullananlar şunu kullanmadıysa evet bu seri bir makine doğrudur. Ama bununla kıyaslamadıkları için doğru olabilir. Yani onlara göre doğru olabilir. Ama ben 350 Zontes 350D olarak çıkanı bir yıldır ve 6000 kilometredir kullandığım için bir sürü tepkimelerini sen de biliyorsun artçı ile artçısız. Dolayısıyla bunu sade deneyenler doğru. Bu CC'ye göre, bu güce göre doğrudur, güçlüdür, seridir denilebilir doğru. Ama bununla kıyasladığında öyle değil. Ben şimdi hatta inanılmaz belki yanlış anlaşılır diye çünkü çok fazla bunun sahibi var. Evet aynen öyle. Seni de benim arkama artçı olarak alıp bu siteyi bir dolaşmak isterim. Gaz tepkimelerini. İstersen Tamam bir olur. bir durak Tamam atın öyle ya da yapalım. bin. Tamam. Başlıyorum. Evet bakın ilk kalkışta ben mesela bayağı bir abandım. Evet. Tepkimeyi ölçmek için. Evet. Bu arada arkadaşlar kapalı alanda trafiğe Aynen olduğumuz orada çekiyor. için O yüzden kalksız. Yani Kas site falan- içinde gördüğünüz gibi. kat falan yok sonra eleştirmeyin bizi. Site içinde de olsa evet diyebilirsiniz ama neyse çok fazla zaman almamak için arkadaşım böyle bir test yapmıştı. Tepkimeler aynı değil bakın bende olsa şimdi uçtuydu. Bak bu kadar gaza basmayla Tabii. ben Aynen. de şu an uçtuydu. Tabii. Tabii rodajlı olduğu için çok abanmıyorum ama bu şu gücü hissetmenin rodajla yakından uzaktan alakası yok. Şu tepkime bak ben de Tuncay sen de Zaten biliyorsun. bir şey yapıyor. Bir titreme yapıyor. Ondan sonra bir de titreme var bunda. Benimkiyle de test yapalım. Bakın aynı abanmayı onda da bakın ben de yani kesinlikle CC ile güç aynı değil. Hani millet diyor 250 cc, 300 cc blok aslında hani o dedikleri olabilir. Hani belki de blok aynı sadece üst kapak pistonla 350'ye çevrilebilir bu. Aynen öyle. Çünkü aynı bloklara sahip ikisi de. Aynen öyle. O değişiklikler sanki bunun 350 cc olmasına engel değil. Öyle görünüyor. 350'ye Aynen. çevrilebilir ama bu şu anki haliyle kesinlikle 350 cc ve o güç değil. Bizimki kaç güçtü? Tabii. Tuncay? Kaçlı hatırlıyor musun? Aynen. Ya bildiğim kadarıyla o 36 mıydı? 36 falan, 35,5 falan öyle o bir şey. civardaydı. Aynen. Bunun o kadar olduğunu kesinlikle zannetmiyorum çünkü Çünkü bu da 27 falan. 26 ya da 27 falan bu da. ama
konfor, bilmem ne aynı. Onda hiçbir değişiklik yok. Ama bak bu kadar da bende şimdi benimkini deneyelim. Bakın. Şu an süzülüyor görüyor musun? Taşta zaten fazla zorlamıyoruz ama yani şu an Dolayısıyla makine evet 10 numara ama dediğim gibi aynı güç değil. Aynı CC değil. yani aynı CC, aynı güce sahip değil. Ama incelediğimiz kadarıyla filtrenin haricinde bir değişiklik gözükmüyor. Evet. Bakın bu kadar abanıyorum. Şimdi benimkini test edelim. Tamam, seninkini Evet. bir test edelim. Tuncer'le biz denedik. Evet. Tuncer de deneyimliydi arkamda. O videoda da göreceksiniz. Tepkimeler falan aynı değil. Benimkinle dokunur dokunmaz şahlanıyor. Şimdi onun da testini çıkacağız Tuncer'le. Bunda o şahlanma yok. Süzüle süzüle gidiyor. Dolayısıyla şeyden dolayı yani CC'sinden ve gücünden. Bildiğim kadarıyla 25-26'larda. Kusura bakmayın onu incelememiştim. Tabii Bizim- öyle bir şey. 26-27 beygir falan Bizim ortalama. Onu delemeyin tabiri caizse bir yerde. Aynen deli. Onu Onur. o biliyor, ona Hı hı. bırakalım. Deli yani Onur daha iyi biliyor bu işleri. Ama ben Deli mi? deneyimlerimi söylüyorum. Aynı CC ve güç kesinlikle değil. Yok değil. Ama konfor, şu, bu, parçalar hepsi son tek 350 de birebir aynı. Evet, bir de seninkini test edelim. Öbürünü alalım. Bir de mavi boncuğumuzu test edelim. Şimdi onu göstereceğiz. Arasındaki iki videoyu ben kavramasını Ben şimdi göstereceğim. güçlerden anlıyorum. Değil. 350D diye çıkmış olanı da Tuncer'le bir deneyelim. O tepkimeleri, şeyleri nasıl hissettiğimizi videoda da siz de görün. Haksızlık olmasın ikisinde de Evet, bir de görelim. zon testte bir tur yapalım. Bu arada benim pilim bitti. Pil alacağım o yüzden buradan çalışacağım. Evet, Zafer abinin pil sorunu. Pil alacağız bir türlü. Sirkeciye gideceğim. Evet. Arkadaşlar şurada da Tuncer burayı da göster. Bir abimiz görmemişti. Evet. Şuraya dokunup anahtarı buraya basılı tuttuğumuzda bu ekran açılıyor. Yani kontak açılıyor. Dolayısıyla pil bitince de ne yapacağız diye endişe etmeyin. Çok ufacık bir sinyal de verse yetiyor. Bakın gaz tepkimesi. Bakın ben böyle mi kalkıyorum? Bak. Görüyor musun? Tabii. Aynı değil. Bakın. Şahlanıyor. Evet Tunca şuraya alayım sen de gel. Bakın bendeki tepkiye bak. Sıkı dur. Bunda farklı pince. Eşeğe biner gibi biniyor bunda. Bunda eşeğe biner gibi bineceğiz. Güçlü diye eşeğe biner gibi. Evet şimdi bir test edip geliyoruz. Test Bakın, edip geldik. bak, Bu da ekip. bak, Tunca bak. Bak bende nasıl? Evet, çanta var. Çanta olduğu için şu an rahatım. Görüyor musun? Fantezi yapacağım. Yok, hız değil de dokun bakın aynı dokunuş Tepkimesi farklılık var. şu kadar. Bak. Yani gaz tepkimesinde ve şeyde farklılık Bak. var. Yani Onda süzülüyordu bak sisteminde- şimdi. Gördün mü? Evet. Bak. Abi işte diyorum bak benim dediğim mantık olabilir. Zontesi üst kapağına pistonunu belki Evet. takılsa ona hava filtresinde belki 350 cc ama enjektörün tabi bilmiyoruz. Bilmiyorum bakmak lazım. Bunu Onur daha iyi bilecek. Aynen. O Onur Belki ilerleyen- Deneyemin kanalında. Şimdi şu düz yerde, şu Aynen. demin süzülmüştü, bu da öyle mi? Tepkimesi yani tepkime inanılmaz farklı. İşte o da CC ve gücü. Evet yani Bakın bunun bende farkı. böyle, bunda böyle havaya kalkıyor, onda şöyle, böyle gidiyor onda. Tabii aynen öyle. O da işte şeyden, ne derler, güçle alakalı. Evet. Öyle, haksızlık olmasın ikisini de videoda kaydediyorum. Bakın. Ben burada yapıyorum. Evet farklı bir motor. Yani Zontas 350 de evet farklı. RKS farkı aslında sadece blokla bence. Başka bir değişikliği olduğunu düşünmüyoruz motorun. Evet, evet. Mantıken. Yani büyük bir çoğunluk Zontas onu özel 250 cc üst kapakla Düşürdü. 250 cc pistona düşürdü. Aynen. Ama enjektörü tabii
onu daha iyi bilecek. DDM'in bu işi daha iyi biliyor. Evet, onu bir kontrol etmek lazım. Yani 350 cc'ye HP'ye ulaşacak mı ona bakmak lazım. Ulaşılabilir. Çünkü aynı gözüküyor bunu. Ayaklık burada. Bir şey olmuyor. Zaten yapılıyorum. Yani böyle deneyimimiz bu. Evet. Şimdi gene sıkı dur. Eşekten iner gibi ineceğim galiba. Dur bakayım, böyle inemeyeceğim biraz. Binip inmede bir fark yok yani aslında. Yok, bir farkı yok. Çanta var. Ben biraz abarttım. Şimdi arkadaşlar, evet, yan ayağı alalım. Videolarda da göreceksiniz, tepkimeler, süzülüşler aynı değil, kesinlikle değil. Yine altını çiziyorum, bu motoru kötülemek için değil, bizimkinden birebir aynı. Ufak tefek değişiklikler var, işte egzozda ve yağ filtresi yok. Sanırım Tuncay'ın da videoda anlattığı gibi 350 cc'ye çevrilebilir gibi duruyor. Aynen. Namı diğer DLM'in buna bir Aynen. el atsın, baksın. Onur buna bir el atsın. Onur buna Onur'u el evet, atsın. Onur buna bir el atsın. Onun haricinde aynı. Birebir aynı. Yani ben çünkü bir yıldır kullanıyorum. Her gün motorumu yıkıyorum. Dolayısıyla bütün parçaları ezberledim. Her şey aynı. Öyle. Abi dediğimiz gibi yani büyük bir çoğunluk DLM'in bunu zaten bakacak. Ama tahminimce alt blok komple 350 cc aynı, çünkü gözüken aynı. Yağ filtresinle ve pistonla üst kapak 350 cc olduğunda sanki o 350 cc'ye dönecek. Ama enjektör tabii soru işareti. Onu o Emine bırak. Ona, Ya da bir inceleyen bir arkadaşım olur veya birine danışırsa aynen ondan da öğreniriz. Onur daha iyi bilecek. Onur'u göreceğiz. Yani şimdilik bu. Bizim testlerimiz bu kadardı. Tepkimeyi ve parça değişikliklerini testi. Tabii daha güzel testler yapılabilir mi? Yapılabilir. Biz en azından ilk merakımızı aldık. Tamam. Bu motor sahibi abimizin ismini Gel unuttum. Tekin, sen de geç. Tekin Bilal sen. abi, Evet. he. Kamera arkasındaki Bilal Tekin abi arkadaş sağ olsun. Bilal abi motorunu gönderdi. Tekin de sağ olsun motoru bize ulaştırdı. Buraya kadar zahmet edin. Teşekkür ederiz Tekin. Şimdi kendisi de bir denesin. Uzun yıllar kullanmasına da gerek yok. Dokunuşlardan kendisi de görsün. Sen bir Tekin'in evi gezdir. Yok, kendisi bilsin. Ha, kendisi mi bilsin? Kendisi bilsin, evet. Dokunuşlardan zaten Tekin'le görecek. Tamam. Tekin bir tur atsın. Tekin'in gözlerinden Sen belli şimdi söyle. zaten. Heh. Yani Tepkim olsun. Bayağı sıkıyor. tamam. Yani Bayağı sıkıyor motor yani. Evet. buradan arkadaşlara da şeyimdir. Gezi düzenleyebiliriz veya da bir çay toplantısı yapabiliriz. Kendilerini de lütfen deneyimleyebilirler. Burada bir şey ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii Bizim aynen. kötü, Yani o iyi biz falan değil. biz sonuçta iyi kötüyü yapmıyoruz. Biz sadece şu iki motorun bloğunun aynı olduğunu göstermeye çalışıyoruz insanlara. Ama bu 350 cc değil, 250 cc, ondan eminiz. Değil mi? Bir de neyi merak ediyorduk? Biz daha önce RKS'den önce alanlar, diğer distribütörden alanlarda bir endişemiz vardı. Evet. Bunlarda yedek parça nasıl olur? Yeni distribütör acaba yardımcı olabilir mi? Tabii. İşte birebir her şey aynı mı diye bir endişelerimiz vardı. Hı hı. Ama birçok şey aynı. Tabii. Yine de yetkili servisler tam aktif olduğunda yine de görüşeceğiz onlarla da. Ama büyük bir çoğunluk Deli Emin Onur lakabıyla, Onur isimli arkadaş bunu daha önce çözecek. Çözecek gibi. Ama, Servislerden ama önce. sanki neredeyse bütün her şeyi biz o yeni distribütörden değişti diyoruz ya. Distribütör değiştikten değil. Kasa bilmem ne CC değişti. Dolayısıyla motorun bloğundaki şeylerin haricinde her şeyi değiştirebileceğizmiş gibi görünüyor. Parçalar birebir egzoz koruma hariç. Evet, egzoz koruma var. Hariç, egzozun kendisi hariç, radyatör kapağı hariç. Mesela filtreler aynıdır. Yağ filtresi zaten yok da ondan. Diğer parçalar korktuğumuz, düştüğünde, şura kırıldığında ne olacak acaba? Nasıl tedarik edeceğiz? Değişmiş, el değişmeyle beraber dediğimiz parçaların hepsini sanki temin edeceğiz. Zaten Zafer abi, zaten seninkinin zaten şeyi gelecek. Filtre temizleme bakım aralığı yakında gelecek zaten. ona da bak. Ona zaten bir ara bakacağız. Ama sadece aynı yani. Blok aynı. Bunu bilin sadece. Hepsine baktık. Blok Aslında aynı. benim en büyük endişem kaportada düşürüyoruz biz, vuruyoruz bir şey oluyor. Onlarda yedek parça sıkıntısı yaşamıyoruz. Çünkü blok değişti, aynısını getirtirebilir miyiz? Şunu da söyler misin? Motor yere düştüğünde hani yanlış anlaşılmasın. Ufak bir devrilmede granaj kırılmıyor. Kırıldı, evet. Motor sekiyor ve granaj hiçbir vurdum şekilde... ve düşürdüm. Evet. Bir kere de bacağıma düşürdü. Gerçi Evet. onda yumuşak düşmüştü.
Dolayısıyla plastik kalitesini biz bu arada motoru biliyorsun senden boyatmadan önce her şeyini söktük. Evet, beraber Dolayısıyla sen sökmüştün onu. incelemedik, Evet. kaliteli olduğunu gördük. Tabii Evet. kırılmaz diye bir şey yok. Tabii yok, kırılmaz diye bir şey yok ama devrildiği zaman sekiyor. Yani marka vermek istemiyoruz ama herhangi bir motorlarda ya da Çin malı motor yere düşünce granaj paramparça tuz buz oluyor. Zafer abi bunu düşürdü ve yüklüydü o zaman. Yüklüydü ve yerden kaldırdık motoru, hiçbir şey yoktu. Evet. Sekti, oynadı durdu. Evet. Dolayısıyla diğer şeyler hepsi aynı. Bizim meramımız da anlaşıldı. Dediğim gibi Bilal abimize, Tekin kardeşimize de çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Yine bu Tekin. deneyimler bir şeyler olduğunca da biz de görmek isteriz. Aynen. Detaylı inceleyen kardeşler. Aynen. Bundan sonrası artık kime ait? Deli Emin'e ait. Onur'umuza ait. Onur bu işi çözecek. Evet Onur. Top sende bundan sonra. Biz bunları çektik. Herkese bunu yayınlayacağız. Bundan sonrası Bir de buluşalım. aynen. Bu iki motor grupları da buluşsun. Aynen. Zon testler ve RKS'leri buluşturacağız. Bir arada inşallah Antalya yoluya hız düşecek. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Emine misiniz? Evet. Kanalın neydi abi? Çiçek olduğunu. Çiçek açtı. Adam. Elde götürürsek ceza kesmiyor. Motorla ben geçmedim hiç. O zaman elle götürelim. Elle götüreceğim. Nakit ver. Sonsuz yollar, özgür rüzgarlar, İki teker, gezgin yollarda, birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın.